Demek ki bu kaza bir kaza değilmiş. Şüphelerim doğru çıktı. Yusuf bir kaza sonucu ölmemiş. İnanabiliyor musun Mustafa? Ne diyeceğimi bilemiyorum. İnanın bilemiyorum artık. Ve bir de benim evladım bu canavarla evli. Onunla yaşıyor. Ah, ah. Macide Hanım, kusura bakmazsanız bir şey söylemek istiyorum. En doğrusunu siz bilirsiniz ama biz yine de sakin olalım derim ben. Her şeyden iyice emin olmadan harekete geçmemek en doğrusu. Ben bütün sorularınıza cevap bulabilmek için elimden geleni yapacağım. Bundan kuşkum yok Mustafa. Ama daha neden emin olacağız? Her şey apaçık ortada. Biz değil Macide Hanım. Adalet de emin olmalı, Humeyra Hanım da emin olmalı. Yani demek istediğim, kanıtlarla herkesin karşısına çıkmak zorundayız. Bu puzzle'ı polislerin ve hakimin önüne sermeliyiz. Ve tabii bunun için de zamana ihtiyacımız var. Zaman mı? Zemberek aleyhimize işliyor Mustafa. Çatımın altında en büyük düşmanımla yaşıyorum. Ve kızım onun çocuğunu doğurmaya hazırlanıyor. Haklısınız Macide Hanım ama bu suçlamalarınızın bir de Humeyra Hanım üzerindeki etkisini düşünün. Bu suçlamaların kanıtlanmadığı durumunda ailedeki tahribatı düşünün. Sonuçta kaza raporu var. Mezarın boş çıkmasını da definler karışmış gibi bir şeyle geçiştirebilir. Öyle değil mi? Öyle. Üstelik Melek'in cenazesinden de sorumlu değil. Yakınlarına suç atabilir pekala. Resmi rapor olan bir kazada aslında kayıp yaşanmadı diye şu aşamada Tarik Bey'i suçlayamayız. Öyle mi dersin? Maalesef hayır efendim. Onu kanıtlanmış suçlarla adalete teslim etmeliyiz. Bunları kanıtlamadan Tarik Bey'i suçlarsak evde olacakları bir düşünün. Kızınız size cephe alabilir. Tarik Bey de yine bir punduna uydurup bu olayları geçiştirebilir. Yani adaleti yanıltmaya çalışabilir ki halihazırda yapmış görünüyor. Yine yapabilir. Yani demem o ki Macide Hanım, kimseye bir şey belli etmeden bunların hepsini ortaya çıkartırsak bu riskleri de ortadan kaldırmış oluruz. Tarik Bey'e de manevra alanı bırakmamış oluruz. Bu sefer muvaffak olmamız çok önemli Mustafa. İnşallah olacağız Macide Hanım. Allah'ın izniyle buraya geldik. Bundan sonra da her şeyi ortaya çıkaracak, Tarik Bey'i net bir şekilde suçlarını kanıtlayarak onu adalete teslim etmek benim size boynumun borcu olsun. Estağfurullah. İzin verin bu yolda ne gerekiyorsa yapayım Macide Hanım. Yalnız Melek Hanım ve Elif'i bulmak değil, bu suçları kanıtlarıyla ispat etmek için de elimden geleni yapayım.
O zaman Allah yardımcımız olsun Mustafa. Hakikat neyse açığa çıkmalı artık. Sonuçları ağır da olsa, en sevdiklerim üzülse bile bu çatı altında kötülüğün yaşamasına mani olmalı. Allah Allah. Kim getirdi ki bu çiçeği? Bırakmışlar böyle ortaya. Bir dışarı hava almaya çıkayım dedim, dondum. Ne güzelmiş onlar. Kim getirdi? Vallahi ben de bilmiyorum ki Humeyra Hanım. Şurada duruyordu. Allah Allah. Yalnız bunlar benim en sevdiğim çiçekler. Yoksa Tarık mı geldi? Vallahi Tarik Bey'in geldiğini de görmedim ki. İş gezisinden döndü mü ki? Ben de bilmiyorum. Ama çiçekler ondan sanki. Belki de geldi duş almaya falan gitti. Sen ver onları bana. Var mıydı başka bir arzunuz? Yok sağ ol. Hayatım, sen burada mıydın? Neden haber vermedin geldiğini? Bir duş alıp üstümü değiştireyim dedim. İyi yapmışsın. Çiçekleri sen mi aldın? Kim alabilir ki? Beğendin mi? Çok beğendim. Ama eğer dünkü iş gezisi yüzünden özür dilemek istiyorsan... sadece çiçekle kendini affettiremezsin. Yine başlama Humeyra'ya. Benim bir şeye başladığım yok hayatım. Ben içimden gelerek sana çiçek alıyorum. Sen meseleyi işe getiriyorsun. Ben demek ki ne yaparsam yapayım sana hiçbir şekilde yaranamayacağım yani. Ben keyfimden gitmiyorum iş gezisine. Canım ama Ya gitmeseydim de milyonluk işi mi kaçırsaydık? O zaman durumu annene anlatırdın sen. Tarık ama... Ya Humeyra, bak bu yorgunluğun üstüne daha fazla tartışmak istemiyorum. Ben şirkete gidiyorum. Ne yapıp edip Melek'i onlardan önce bulmam lazım. Alo. Melek ölmemiş. Ne demek hangi melek? Melek üstün. Ben de biliyorum bunun olmayacağını ama olmuş işte. Mezarını açtırmış Macide Aktanır. Mezar boş çıkmış. Hemen araştırmaya başlayalım. Nedir, ne değildir? İpin ucunu nerede kaçırmışız? Bu Yahya gerizekalısı nasıl bir iş açtı başımıza? Hemen öğrenelim.
Peki nereden başlamamız lazım Macide? Melek'in yaşıyor olması her şeyi değiştirdi artık. Elif'i tabii ki arayacağız. Ama bundan sonra önceliğimiz Melek. Haklısınız. Üstelik Elif'in annesiyle olma ihtimali de var. İnşallah dediğin gibidir Mustafa. Ben müsaadenizle kalkayım o zaman. Vakit kaybetmeden çalışmalara başlayayım izninizle. Bir gelişme olursa hemen haberdar ederim sizi. İyi günler. Seni bulacağım Melek. Ne pahasına olursa olsun bütün adaletsizlikler sona erecek artık. Kolay gelsin Yıldız abla. Sağ ol kızım. Ne yapıyorsun? Gördüğün gibi iş güç işte. Ya bu kadar insanla uğraşıyorsun. Bir de üstüne ben çıktım başına. O nasıl söz öyle kızım? Sen bizim başımızın tacısın. Hem ben seve seve yapıyorum. Evet onu da anlamış değilim. Nasıl yetişiyorsun koca konağın işine? Ya öyle göründüğü kadar çok iş yok aslında. Yani şimdi her şey kolay. Böyle dip köşe bucak, çerçeve, cam temizliğine haftalık şirketten adamlar geliyor. Çamaşırlar için de anlaşmalı şirketimiz var. Macide Hanım hepsini programladı. Macide teyzeciğim ya. Her şeyi düşünüyor değil mi? Öyle vallahi. Ben olmaz ki dediğimde onlar da ekmek yiyecek Yıldız. Rızıklarına mani mi olmak istiyorsun deyip beni susturuyor. Ben bir yemek yapıyorum işte. Bir de böyle ortalıkta dolanıyorum. Tabii Vildan'ı işin içine hiç katmıyorum bile. Niye ki? Varlığıyla yokluğu pek bir şey değiştirmiyor çünkü. Yerim ya seni yer. Yer. Deli kız ya. Kızım acıktıysan ben bir şeyler hazırlayayım sana. Yo acıkmadım. Bunlar da yeterli. Atıştırmalık öyle. Hadi ben çıktım. Kızım burada ye istersen. Yani salonda kimse yok herhalde. Sonra canın sıkılmasın. Kendi odama çıkarım Yıldız abla ben. Film falan izlerim. Malum iş görüşmelerim de olumsuz geçtiği için boş vaktim çok. Hayırlısı olsun. Sabırlı ol biraz. En güzeli olacak inşallah. İnşallah. Hadi ben çıktım o zaman. Hadi görüşürüz. Vildan, sen neler yapıyorsun bakayım? İyiyim abla, sen nasılsın? Ne yapacağım işte gördüğün gibi. Yan geldim yatıyorum. Bakıyorum bugünlerde pek bir esprilisin. Söyleyene değil, söyletene bak demişler değil mi? Hadi madem boşsun şu domatesleri yıkayıver hadi. İyi yıkayalım. Yıkayalım. Hoş geldin odama. Elifciğim. Niye orada öyle dikiliyorsun? Gelsene içeriye. Gel. Gel gel. Bak. Bunları senin için yaptım. Peki neden hazırladım biliyor musun? Çizgi film izlerken yanında iyi gider diye düşündüm. Çizgi film mi? Evet.
Yatağa yatar yayla yayla çizgi film izleriz. Ne dersin? Ne oldu? Elif'ciğim, bak merak etme. Ben senin yanındayken hiç kimse sana hiçbir şey söyleyemez de yapamaz da. Kimse. Vildan teyzem bile. Hem olur da gelirse eğer buraya, onu da alırız içeriye. O da bizde çizgi film izler. Onun da birazcık çocuklaşıp eğlenmeye, gülmeye ihtiyacı var bence. Ne dersin? Hadi gel. Otur bakalım. Otur bakalım hoppa. Gel. Ayakkabılarını da çıkartalım. Gel. Hayır yani bu kadar tepki verecek ne var anlamıyorum ki. İşin varsa sonra halledersin. Ya bıktım sürekli telefonlarımı meşgule almandan, cevap vermemelerinden. Ya zaten dengem alt üst. Moralim bozuldu sen öyle bağırıp çağırıp gidince. Bak sana deminden beri bir şey anlatmaya çalışıyorum. Beni dinliyor musun? Hayır, şimdi konuşacağız. Alo? Alo? Neden suratıma kapatıyorsun ya? Neden kapatıyorsun? Yani sanki ne dedim, ne var? Yapma bunu işte Tarık, yapma. Allah'ım ya Rabbim. Ne yapsam ki? Bilemiyorum. Bir yandan onu da işkillendirmek istemiyorum. Bunlar geçen ayki raporlar öyle değil mi? Evet Kerem Bey. Faaliyet raporlarını göremedim ben burada. Onları henüz hazır değil ama gün içerisinde masanızda olur. Tamamdır Filiz, ben sonra hepsini birlikte gözden geçiririm. Peki Kerem Bey. Alo. Anneciğim hayırdır, hiç vakti sen aramazdın, bir sorun mu var? Yok yavrum, yok bir şey. Öylesine aradım. İyi yaptın. Sesini duymak iyi geldi. Ne yapıyorsun bakalım? Bildiğin ev halleri işte. Günlük işler. Ablam evde mi? Evde. Süreyya da evde. Sesleri solukları çıkmıyor. Odalarındalar herhalde. Ha, şimdi ben anladım seni. Konakta herkes odasına çekildi tabii. Sen de sıkıldın, bir oğlumu arayayım dedin. Tabii herkes benim gibi olamaz yani şimdi. Bak şimdi. Şirkette vaziyet ne? İşler nasıl gidiyor? İyi, çok şükür her şey yolunda. Çok iyi maşallah. Tarık ne yapıyor? Holding'de mi? Dünkü iş gezisi nasıl geçmiş, hiç bahsetti mi? Vallahi biz daha karşılaşmadık. O yüzden daha konuşamadık. Anladım. Yoğunsunuz tabii. Dünkü iş gezisi neyle alakalıymış, bir malumatın var mı Kerem? Hayırdır anne? Sen niye soruyorsun böyle şeyleri? Bir şey mi oldu? Yok oğlum, ne olacak? Öylesine laf olsun diye sordum. Ha. O iş gezisi benim bilgim dahilinde olan bir şey değildi. O yüzden ne desem yalan olur şimdi. Anladım. Peki yavrum, ben seni daha fazla meşgul etmeyeyim. Kolay gelsin. Tamamdır anneciğim, sağ ol, görüşürüz.
Eğer bu ortadan kaybolmaların Elif ve Melek'le alakalıysa Tarık, Serçe. Serçe. Abla hoş geldin. Hoş buldum Serçe. Nasılsın? İyi, iyi gel. Gel. Geleyim. Çorba getirdim sana. İçersin sıcak sıcak. Niye zahmet ettin? Ne zahmeti. Al işte. Hava buz gibi. İçin ısınır biraz. Sağ ol abla. Sağ ol. Afiyet olsun. İç ama bak. Kontrol edeceğim sonra. Tamam. Tamam abla. Hadi görüşürüz. Abla gelseydin otururduk biraz. Ha? Gel gel gel. Hadi iyi madem. Geleyim azıcık. Buyur geç. Geç otur abla. Sana ne kadar teşekkür etsem az abla. Ya bir de onca işin gücün arasında benle... Bir kap çorbanın lafı mı olur Serçe? Keşke elimden daha fazla şey gelse de yapabilsem. Daha ne olsun abla? Allah razı olsun senden. Keşke şu evine de bir çare bulsak. Bir gün içindeyken sen yıkılacak diye ödüm kopuyor vallahi. Dışarıdan görenler insan yaşamaz burada der ama affedersin burada köp. Neyse. Neyse dilimde tüy bitti söyleye söyleye. Ama sen korkmadan oturuyorsun maşallah burada. Ne yapayım abla? Yani başka bir yerim yok ki. Kış günü sokakta mı kalayım ben? Gidecek bir yerin yok mu kızım? Bir tanıdığın kimin kimsen? Akraban? Keşke bir şeyler hatırlasan. Bir şeyler düşünsen, bir şeyler söylesen. Burada yaşamadan evvel nerede oturuyordun kızım? Bak, senin iyiliğin için konuşuyorum. Zorla biraz kendini. Nereden geldin buraya? Kimle yaşıyordun önceden? En ufak bir şey deyiversen, bir şey hatırlasan, aileni bulmana yardım edeceğim ben de. Ama sus pussun be kızım. Hadi Serçe, iyi bir düşün. Anımsamaya çalış kızım. Serçe, bir şey mi hatırladın? Aklına bir şey mi geldi? Hatırlayamıyorum. Hatırlayamıyorum. Düşünüyorum. Toparlamaya çalışıyorum ama bir şeyler hep kesik. Eksik yok. Yok. Tamam Serçe. Üzme kendini. Hadi topla biraz yavrum. Toparla kendini. İyi misin? Ha? Su vereyim mi sana? Yok istemem abla. O zaman ben gideyim artık. Bir şey olursa haber edersin kızım. Tamam. Abla çorba için de sağ ol bu arada.
Kaç kere teşekkür edeceğim be yavrum. Bir çorbanın lafı mı olur? Soğumuştur ama o. Isıtır da içersin, olur mu? Hadi ben gideyim artık. Allah'a emanet ol. Kalkma. Rahatsız olma, ben giderim. Hadi Allah'a emanet kızım. Efendim Macide Hanım. Mustafa, nedir durum? Neredesin? Macide Hanım, Melek Hanım'ın mezarını kazan kişileri araştırıyorum şu an. Mustafa, ben düşündüm de ilk hamle olarak Melek için öldü raporu veren hastaneye gitmen daha doğru olacak. Oradaki görevlilerle konuş bakalım. Bir malumatları var mıymış öğren. Oğuz'u oraya yönlendirdim Macide Hanım. Ben de şimdi oraya geçeceğim zaten. Bir belgede soyadında bir harf karışıklığı vardı biliyorsun. Araştırmanı yaparken bunu mutlaka göz önünde bulundur. Belki de düşündüğümüz gibi başka bir melektir. İnşallah Macide Hanım. Ben şimdi hastaneye geçeceğim. Bir gelişme olursa size hemen haber vereceğim. Hayırlı haberlerini bekliyorum. Kolay gelsin. Nerede bu bacaksız yine ya? Yine nereye kayboldu? Çocuk değil solucan sanki. Kapıyı kapatsın altından sürünerek geçiyor. Yine Süreyya'nın odasına gitmiş olmasın bu? Eğer oradaysa ben sana yapacağımı biliyorum Elif. Nasıl buldun? Çok beğendim Süreyya abla. Çok sevdiğim çizgi filmlerden biriydi. Son sahne birazcık üzünlüydü ama. Olsun. Küçük Ceylan yine de annesine kavuştu. O zaman bundan sonra biz seninle çizgi film arkadaşıyız. Haftada en az bir kere toplanıp çizgi film izleyeceğiz. Tamam mı? Yoksa benimle çizgi film izlemek istemiyor musun? Çok istiyorum. Ama Vildan teyzenden mi çekiniyorsun yoksa? hayır. Çekinmiyorum. Ben çekeyim Süreyya abla. Beni merak etmişlerdi aşağıdan. Tamam ben götürürüm onu. Ama her şeyi sen yaptın Süreyya abla. Bırak da ben de tepsiyi götüreyim. Peki nasıl istersen. Ama ilk önce gel senin ayakkabılarını giydireyim. Ondan sonra götürürüz. Olur mu? Olur. Hadi gel o zaman bakalım. Ayakkabılarını giyelim. Teşekkürler Süreyya abla. Rica ederim. Neredesin sen be? Saatlerdir aramadığım yer kalmadı. Ben Süreyya ablanın odasında... Neyse, ben bunları hemen mutfağa götüreyim. Dur sen bakayım öyle. Hemen kaçmak yok. Bunları indirmeni Süreyya ablan istedi öyle mi? İyi hadi in aşağı. Dolanma ayak altında.
Eğer ki sen o kıza bir şey yap, bak ben o zaman sana ne yapıyorum. Misafir falan dinlemem, doğduğuna pişman ederim seni. Vay anam vay. Şu evlerin fiyatına bak be. 1+1 bile 1 milyon küsur. Vallahi bu fiyata bu evleri alanlar var demek ki. Vardır tabii canım, olmaz mı? Ha Veysel, Söyle gülüm. ben sana şey soracaktım. Geçen gün bu toptancı adam aradı. Veysel, ay helal. İyiyim tamam. Sağ ol. Ne dedi? Niye aramış? Ya işte ben de anlamadım. Güya sen yünlerin parasını peşin ödememişsin. Senet menet bir şeyler dedi. Net? Ne senet? Senet ne? Ya yok öyle bir şey senet ya. Ha, ben de bir yanlışınız var. Veysel peşin ödedi dedim. Yani adam niye öyle yaptı anlamış değilim vallahi. Şimdi gülüm. Kolay gelsin. Hoş geldiniz Leman Hanım. Hoş bulduk, hoş bulduk. İşler nasıl? Çok şükür Levan Hanım. Bildiğiniz gibi işte. Aman aman, ne güzel. Çayımız var, ister misiniz? Ay yok, şimdi içtim 3 bardak, burama kadar doluyum, istemiyorum. Ben şey için gelmiştim, hazır Veysel Bey'i de yakalamışken işe gitmeden önce. Buyurun Leman Hanım. Benim şu musluk, bir daha bakar mısın diyecektim. Yine akıtıyor da. Ya öyle mi? Cık, ay evin işleri bir türlü bitmez. Bir taraftan düzeltirsin, diğer taraftan başka şeyler çıkar. Ya sorma, sorma. Ben onu iyice bir sıkmıştım. Gevşedi demek ya. Ne bileyim valla, şıp şıp ses çıkarıyor, benim de sinirimi oynatıyor. Yapma. Ay kusura bakmayın böyle ikidir rahatsız ediyorum ama bu ara Şafak'ın da işleri çok yoğun ondan. Rica ederim estağfurullah canım. Lafı olur mu? Lafı bile olmaz yani. Leman Hanımcığım komşuyuz şunun şurasında. Yani elimizden gelen bir şey varsa yaparız tabii ki canım. Tülay'ım ben çıkayım o zaman. Benle de bir işin yok. Nasıl olsa değil mi? Yok yok canım. Çok sürmez zaten merak etmeyin. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Hadi kolay gelsin. Ay şu toptancı meselesini de bir türlü konuşamadık. Neyse canım. Gel gel. Hayırdır Leman Hanım? Bu bozuk musluk bahanesi de iyiydi hani. Yalnız bakın ben size söyleyeyim. Benim kararım kesin. Siz kendinize kiralarınızı toplayacak başka birini bulun. Olur mu? Aha, bu kadar net konuşma canım. Ben sana gayet güzel bir teklif sunuyorum. Sen elinin tersiyle itiyorsun. İterim. Tersiyle de iterim, düzüyle de iterim. İstemiyorum efendim. Bu konuda burada kapansın. Tamam? Hadi iyi günler. Dur gitme ayol. Sana reddedemeyeceğin bir teklifim var. Neymiş o teklif? Geç şöyle otur. Otur söyleyeceğim. Bunlar. Evet. Toptancıdan aldığın mallar karşılığında imzaladığın senetler. İyi de bunların sizde ne işi var? Ana, ne yaptınız Leman Hanım? Niye yırttınız şimdi onları?
Artık o toptancıya borcun kalmadı. Hem böylece Tülay'a yalan söylemekten de kurtuldun. Ben her şeyi hallettim. Ama şimdilik. Bilirsin, komşulukta gelen tabak boş geri gitmez. İçini dolduracaksın artık. Ben sana bir iyilik yaptım. Sen de karşılığını vereceksin. Artık şu kira tahsilatı işine bir an evvel başlasan diyorum. Hem Tülay Hanım bütün gerçeği öğrenip üzülmesini istemezsin değil mi? Karar senin. Lan kadına bak ya. Resmen tehdit etti beni ya. Ne yapacağım lan ben şimdi? Ne yapacağım? Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık. Şimdi bu kadın söylediğini yapmazsam Tülay işten çıkarıldığımı öğrenecek. Kahrolur lan, mahvolur ya. Of. Ulan düştük mü gene bataklığa? Veysel Efendi. Çırpın dur bakalım şimdi. Sen kaçsan da bataklık gelip seni bulur işte. Veysel? Ne oldu hayatım? Yine mi hallolmadı? Oldu. Halloldu ya. Veysel, ne bu halin? Karadeniz'de gemilerin mi battı? Yok bir şey ya. Allah Allah. Ay, dilin öyle diyor ama yüzün öyle demiyor Veysel. Hayatım senin bir sıkıntın var sanki. Yok Tülay'ım ya. Sen rahat ol. İyiyim ben. Bir şey yok. Leman Hanım yoksa kötü bir şey mi söyledi? Dükkanla alakalı falan. Yok Tülay'ım ya. Yok öyle bir şey. Sen rahat ol. O zaman? Bak hala evham yapıyorsun ama ya. Sen rahat ol diyorum. Dükkanla ilgili bir şey yok. Yukarıda biraz uğraştım. Yoruldum. O yüzden yani. İyi peki madem öyle olsun. Sen boşuna üzme o tatlı canı ya. Hadi ben de kalkayım. Geç kalmayayım. Bir şey doğru gideyim. Veysel daha erken değilmiş için. Öyle de bir yerlere falan uğrayacağım. Hani gecikmeden vakitli çıkayım. İyi peki madem öyle. Hadi görüşürüz. Şey yap, iyi bak kendine hadi. Tamam hayatım hadi kolay gelsin. Sana. Allah hayır etsin inşallah. Veysel, ben sana şey soracaktım. Geçen gün bu toptancı adam aradı.
Ay helal. İyiyim, tamam. Sağ ol. Ne dedi? Niye aramış? Ya işte ben de anlamadım. Güya sen yünlerin parasını peşin ödememişsin. Senet menet bir şeyler dedi. Bunlar? Toptancıdan aldığın mallar karşılığında imzaladığı senetler. İyi de bunların sizde ne işi var? Ana, ne yaptınız? Leman Hanım, niye yırttınız şimdi onları? Artık o toptancıya borcun kalmadı. Hem böylece Tülay'a yalan söylemekten de kurtuldun. Ben her şeyi hallettim. Ana, ne halt diyeceğim lan ben şimdi? Sıkıştık kaldık anasını satayım ya. Tamam Mustafa, tamam. Evet. Sen ne yapman gerektiğini biliyorsun zaten. Hadi bakalım, kolay gelsin. Macide anne. Nasılsınız? Humeyra yok mu? Karı koca arasına girmeyi katiyen istemem Tarık. Lakin bugün Humeyra çok kötüydü. Bütün gün boyunca senden bir telefon bekledi. Ve sen gün boyu onu aramayıp eve geldiğinde bana karını mı soruyorsun? Macide anne, dediğiniz gibi Humeyra ile biz karı kocayız. Ve eşler arasında olan şeyler eşler arasında kalır. Uçuruma gerilen bir ipin üstünde yürümek çok tehlikelidir Tarık. Hele ki o ip düşünüldüğü gibi sağlam değilse. Ben tam neyi kastettiğinizi anlamadım. Bence neyi kastettiğimi tam olarak anladın. Ve bir gün o ip koparsa, bir an dahi düşünmeden kimin elinden tutacağımı biliyorsun herhalde. Hiçbir zaman unutmadım. Endişe etmeyin. Unutturmadınız. Ben mesela üzerinde yürüdüğüm ipin hiçbir zaman gevşek bağlamam. Ama farz edelim sizin dediğiniz gibi oldu. İp çürükmüş ve koptu. O an geldiğinde elinden tutup kurtarmak istediğiniz kişinin sizi seçeceği ne malum. Aklınızda olsun Macide anne. Aşık kadınlar kendilerinden beklenmedik şeyler yaparlar. Sonra üzülmeyin. O gün geldiğinde kimin üzüleceğini göreceğiz. Kimin yanacağını, kimin hak ettiği sona ulaşacağını
hep beraber göreceğiz. Sabırsızlıkla bekliyorum.